Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda bu haftanın denemeler konusunu ele alıyor olacağız. 3. sezon 3. haftanın denemelerinden start veriyorum. 3. sezona birazcık geç başladık. Çünkü atölyeler videolarını yapmaya çalışıyordum bir yandan. Ama daha fazla geç kalmadan bir an önce denemelerimizi anlatmaya başlayalım. Öncelikle 3. sezonla birlikte denemelerin görevleri ciddi anlamda değişti. Daha yenilikler geldi. Daha güzel hale geldi bence. Birinci görevimiz elektromanyetik fırtınada oyuna girip üzerine yıldırım düşsün. Oldukça basit aslında bu. Sadece burada önemli olan nokta ölmemek. Yanınıza güzel bir can alacaksınız ve yıldırım düştüğü zaman altında bulunup daha sonra da can basıyor olacaksınız. Bunu takım olarak girmekte fayda var. Çünkü aynı anda birden fazla noktaya düştüğü için takım arkadaşlarınızla bunu yaptığınız zaman çok daha yüksek XP'ler kazanabilirsiniz. Ya da siz ölürseniz belki tesadüfen takım arkadaşınız sizi kaldırma ihtimali de olduğundan dolayı daha kolay ve güzel ve güvenilir olacaktır. Burada takım arkadaşıyla girmenin önemi aslında bayağı büyük. Eşek arılarını yok et. Eşek arıları aslında oldukça basit. Bütün haritalarda da var olan bir drone. O yüzden bununla ilgili çok bir mantık kurmaya da gerek yok. Bütün haritayı gezip çok rahat bir şekilde de elde edebilirsiniz. Çevirideki hatalardan bir tanesini göstereceğim size. Görevde eşek arısını yok et diyor ve burada bir tane eşek arısı resmi koymuş bize. Ancak oyunda kodekse geldiğiniz zaman arkı seçtiğinizde eşek arısı ile yaban arısının karıştırıldığını görüyorsunuz. Bizde görevin istediği şey eşek arısı. Yani size elektrik atan drone değil, makinalıyla tarayan drone'u öldürüyor olacaksınız. Burada büyük bir yanılsama oluyor. Arkriders bunun oyun çıktığından beri düzeltmedi. Yani sizin öldürmeniz gereken drone bu. Bunun da altını çiziyorum burada. Bu önemli bir nokta. Yaban arısı dediği de size elektrik atan ve stunlayan drone. Yani sizden bunu değil, eşek arısı olarak bu iki tane taramalıya sahip size ateş eden drone'dan bahsediyor. Bir diğer görevimiz sadece yine uzay limanında yapılabilen bir görev. Uzay limanı duvarlarının içerisinde uçan ark düşmanlarına hasar ver. Uzay limanını eğer daha önce de oynadıysanız bilirsiniz, haritanın orta merkez noktası duvarlarla çevrili ve bu duvarların içinde olan arklara hasar vereceksiniz. Belirli bir ark diye belirlememiş. Bütün arklara hasar verebilirsiniz. Yani önünüze çıkan her şeyi vurmanız burada sizin puan almanızı sağlayacaktır. Ama dediğim gibi duvarın içinde olması gerekli. Yani duvarın içinde başladığınız bir drone duvarın dışına doğru çıktığı zaman çıktıktan sonra XP vermeyi bırakacaktır. Aklınızda bulunsun. Bir diğer görev ise bombardımancılara hasar ver görevi. Bu oldukça basit bir görev aslında. Bombardımancıya hasar ver. Burada kurt sürüsü olur, başka bir şey olur. Olabildiğince dolu bir şekilde girdiğiniz zaman çok kolayca bombardımancıları kesebilirsiniz. Burada gece modunda girmenizi tavsiye ederim. Çünkü bombardımancı sayısı da oldukça fazla olacaktır. Ve tekrar spamlanma durumları da söz konusu olduğu için daha yüksek skorlar elde edilebilir burada. Harita vesaire olarak bence fark etmez. Bütün gece modlarını çünkü birçok arktan birden fazla olduğu için bu mini bosslardan rahat bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Son görev ise taşınabilirleri teslim et. Buradaki olay aslında şu. Görevini yaparken bence dikkat etmeniz gereken nokta kendinize bir planlama hazırlamak. Bu planlama da şu şekilde bence ilerliyor olmalı. Su arıtma kontrol binaları var. Bu demir tenekeden olan. Görüntüsünü ekrana getiririm. Bunların yerlerini belirleyin öncesinde. Çünkü bunların etrafında 3 tane, 4 tane, bazen 6 tane bulunduğu bölgeye göre değişebiliyor. Şu bölgede olan da 6 taneye denk gelmiştim. Taşınabilirleri zaten buraya koyduğunuz zaman bu taşınabilirleri su arıtma kontrol binasının içindeki o cihaza koyduğunuz zaman zaten güzel skorlar yapmaya başlayacaksınız. Mesela baraj savaşı alanında bunların lokasyonlarını önceden belirleyip haritaya girdiğiniz zaman hızlı bir şekilde hemen yerlerine koyup bunları tamamlayabilirsiniz. Güzel de bir skor yapabileceğinize inanıyorum bu şekilde. Aslında zor bir görev değil. Sadece ön çalışma yapıp ona göre girerseniz panik de yapmazsınız ve yerlerini de zaten bildiğiniz için nokta atışı elinize koymuş gibi bulup rahat rahat hepsini yapabilirsiniz. Tabii ki burada bahsettiğim görevleri yaparken örnek veriyorum zaten elektromanyetik fırtına üzerine yıldırım düşsün için elektromanyetik fırtınaya girmen gerekiyor. 2 XP zaten kafadan orada alıyorsun. Eşek arılarını yok et. Burada ani soğuk, kasırga ya da gece modu, elektromanyetik fırtına modu bunlardan girmeniz gerekiyor. Bu haritalara girdiğiniz zaman çünkü 2 kat XP alacaksınız ya da eşek arılarını yok et için kilitli geçiti de tercih edebilirsiniz. Süresi 40 dakika olduğundan dolayı çok daha rahat bir şekilde eşek arılarını öldürebilirsiniz. Artı 10 dakika fazladan bir vaktiniz var. Hepsinde 2 kat XP alıyorsunuz. Uzay limanına da gireceğiniz zaman gece ya da elektromanyetik fırtınada girmeye özen gösterin. Çünkü duvarın içindeki bütün arkları kestiğiniz zaman 2 kat XP oradan da alacaksınız. Aynı şey bombardımancı için de geçerli. Gece veya elektromanyetik fırtına ya da diğer oyun türlerinde, harita türlerinde girerseniz zaten burada da 2 kat XP'nizi alacaksınız. Aynı şey taşınabilirler için de geçerli. 2 kat XP'yi veren haritalarda bu görevleri yapın. Burayla ilgili anlatacağım, söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Bazı arkadaşlar arkları tam olarak göstermediğimi söylemiş. O yüzden burada da hemen kodekse gelip arkları burada görebilirsiniz. Genel
anlamda baktığınız zaman da sizden şu drone'u öldür veya şu ark'ı öldür dediğinde ark'ın ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız buradan gelip bütün ark'ları, boss'ları, her şeyi görebilirsiniz. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Her hafta pazartesi yine bu seriye kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene ve kanala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.